Herakles 9 görev boyunca yeri yarıp göğü deldi. Ama şimdi yolu dünyanın ötesine uzanmakta. Bu sefer hedef kırmızı sığırlar. Ama sığırdan çok şeytanın sahip olduğu bir sürüden bahsediyoruz. Yer Erteya Adası, batının en uzak noktası. Orada gün batar ve korku başlar. Peki sığırları kim korur? Geryon. 3 gövde, 3 baş, 6 kol. Yani Herakles ne taraftan vursa bir başka Geryon o tarafa çoktan bakmakta. Ve onun köpeği Ortros. 2 başlı, cehennem çamuruyla yoğrulmuş bir varlık. Bunlar hayvan değil, kabusun personel listesi. Herakles'in iç sesi 2 başlı köpek, 3 başlı dev, bir de sürü. Ben neden domates toplamayı hobi edinmedim der gibi. Herakles adaya ulaşır. İlk olarak köpekle karşılaşır. 2 baş birden havlar ama Herakles hiç düşünmez. Gürzüyle bir tanesini ezer, diğerine bir yumrukla yıldızları gösterir. Sonra sığırlar. Kırmızı tüylü, alev gibi gözleri var. Görüntüleri güzel, huyları ise bela. Onlara yaklaşmak sanki ateşin içinde yürümek gibi. Herakles'in iç sesi tereddütle, zincirle bağlayacağım diyorum ama bu sığırlar resmen ayı gibi tepiyor. Ve sonunda sahneye Geryon çıkar. Herakles'in karşısına dikilir. 3 ağızdan aynı anda konuşur. Bu topraklardan canlı ayrılamayacaksın. Ve Herakles savaşı başlatır. Önce bir başa vurur. Diğeri mızrak savurur. Bir gövdeyi devirir, öteki kılıç sallar. Ama Herakles zamanın içinde bükülmüş bir öfkeyle cevap verir. 1, 2, 3 ve Geryon düşer. Sığırlar serbest kalır. Ama onları sürüp binlerce kilometre götürmek kolay mı sanırsınız? Yolda haydutlar, canavarlar, açlık, susuzluk. Bazı rivayetlere göre Herakles bu yolculukta Cebeli Tarık'ı ikiye ayırmıştır. Evet, Atlas Okyanusu ile Akdeniz'in kapısını açmıştır. Mitlere göre işte bu yüzden oraya Herakles'in sütunları denir. Herakles'in iç sesi, 10 görev ve hala hayattayım. Ama bu hikaye bitmeye yakın bile değil. Ve işte 10. görevde tamam. Ama Eurysthetus bu sığırları çalıntı sayar. Yok sayıyorum der. Bir kahraman olsan da bir krala yaranmak hala zordur. Ama Herakles'in pes etmeye niyeti yoktur. Çünkü sırada altın elmalar, ejderhalar, tanrıçalar ve Atlas'ın sırtındaki gökyüzü. 11. görev. Herakles altın arıyor ama hazine sandığı değil. Bu görevde hedef Hesperidlerin altın elmaları. Ve evet, bu elmalar cidden altından. Yani bir ısırık almaya çalışsan dişlerin kırılır. Peki elmalar nerede? Yine dünyanın batısında. Hera'nın kutsal bahçesinde. Gizli, saklı ve sihirli. Ve koruyan ne mi? Ladon adında 100 başlı bir ejderha. Düşünsene, bir kafayla tıslasa kaçarsın. Bu 100 taneyle tıslıyor. Herakles'in iç sesi, ejderha, elma. Bir gün huzur içinde bir armut yemek nasip olur mu acaba diyor. Ama Herakles doğrudan bahçeye gitmiyor. Çünkü bu iş için bir aracıya ihtiyacı var. Yani Atlas'a. Gökyüzünü sırtında taşıyan cezalı Titan'a. Herakles Atlas'ı bulur. Onun terle sıvanmış omuzları gökyüzünü taşımaktadır ve ona bir teklif sunar. Atlas, gökyüzünü biraz tutayım, sen git elmaları al. Atlas'ın iç sesi, yani 1000 yıldır bunu taşıyorum. Omuzlarımda yıldızların izi çıktı. Bir 5 dakika kaçamaz mıyım diye düşünür. Atlas sevinçle göğü Herakles'e bırakır ve gider. Elmaları çalıp getirir ama döndüğünde bir şeyler değişmiştir. Sinsi bir gülümsemeyle Atlas, dostum sen bunları benden iyi taşıyorsun. Ben elmaları götürürüm, ne dersin? Herakles'in iç sesi hayatının en zekice planını kurarken beni kandırdığını sanıyorsun ha? O zaman mitolojik numara zamanı der. Herakles ama omzum kaşınıyor. Bir dakikalığına şunu tut da bir yastık alayım der. Atlas saf saf göğü geri alır. Herakles ise elmalarla kaçar. Çünkü ne olursa olsun Herakles asla saf değildir. Sadece kas yapmaz.
ara sıra taktik de uygular ve böylece altın elmalar elde edilir. Ejderha uyandırılmaz. Atlas ise yeniden yalnızlığına döner. Herakles'in iç sesi uzaktan elmalara bakarken ısırmaya kıyamam ama sabah kahvaltısına koysam belki diye düşünür. Herakles'i uzaktan izleyen Atlas bakar ve şöyle der: "Bana bunu yapan adam 12. göreve de gidecek ve orada ölümle tanışacak. Sırada son görev var. Son ama hiç de kolay değil. Bu sefer Herakles'in hedefi ölümün kapısı, yeraltı dünyası ve oradan Kerberos'u canlı çıkarmak. 12. görev, Kerberos'u canlı getir. Hades'in kapısına dayanmak." Herakles'in son görevi verildiğinde Eurystheus şunu düşündü: "Bu görevden sağ çıkamaz herhalde. Çünkü bu sefer rakibi bir canavar değil, bizzat ölümün kendisi." Görev, yeraltı dünyasına inmek ve Kerberes'u oradan canlı çıkarmaktı. Hani o 3 başlı köpek var ya, zincirlerle bağlı, gözleri kıvılcım gibi yanan, gövdesi ejderha, kuyruğu yılan gibi kıvrılan, işte onu. Herakles'in iç sesi, "Her şeyi yaptım ama bu sefer içim buz gibi. Çünkü bu yol gidenin asla dönmediği yol." Herakles yer altına inmeden önce Eleusis arınma ritüeli yapar. Çünkü ölüler diyarına ancak temiz ruhlar geçebilir. Yani önce yıkanır, sonra dua eder ve sonra gölgeye iner. Karşısında Hades'in dünyası vardır. Sessizlik, yankı ve sonsuzluk. Orada ışık yok, umut yok. Sadece fısıltılar mevcut. Herakles, "Buraya ait değilsin, dön," diyen fısıltılar. Ama o asla dönmez ve karşısına çıkar. Hades. Yeraltı dünyasının hükümdarı, yanında Persefone. Soğuk, donuk ve mesafeli. Herakles eğilir. "Buraya zorla gelmedim. Sana karşı savaşmaya da gelmedim. Sadece bir görevim var. Kerberos'u yukarıya götürmem gerekiyor. Canını yakmadan ve sonra geri getireceğim." Hades düşünür. O susarken dünya bile nefesini tutar. Sonra başını sallar. "Tamam ama bir şartla. Kılıç yok, silah yok. Onu sadece gücünle alacaksın." Herakles'in iç sesi, yani çıplak elle: "3 başlı cehennem köpeğiyle boğuşacağım. Kader, seni çok seviyorum," der. Ve işte Kerberos. Gözlerinden alevler çıkar. Dişleri kıyamet gibidir. 3 başı birden hırlar. Ama Herakles önce bağırır, sonra üstüne atlar. Bir baş ısırır, diğeri yalar, öteki çığlık atar. Herakles zincirlere sarılır. Kerberos'un gövdesini yere serer ve sonunda kudretiyle 3 başlı köpeğe diz çöktürür. Köpek debelenir ama zincire vurulur. Yavaşça yukarı çıkartılır ve yeraltının kapısı açılır. Işık girer, ölümün gözleri kamaşır. Herakles'in iç sesi nefes nefese, kan içinde ama dimdik bir şekilde gelir. "Yaptım. Tüm görevler tamam. Cehennemin kapısından bile döndüm. Ama ben hala bir insanım." Kerberos yeryüzüne çıkarılır. Eurystheus onu görünce ne yapar? Her zamanki gibi yine bir küpün içine saklanır. Herakles ise gizlice gülümser. Ve böylece 12 görev tamamlanır. Herakles öfkesinin kefaretini ödemiş, tanrıların saygısını kazanmış ve kendi kaderini yeniden yazmıştır. Ama hikaye burada bitmez. Çünkü tanrılar için görevler biter. Ama kahramanlar için asıl yolculuk yeni başlar. Herakles'in sonu ve sonsuzluğu. Herakles görevlerini tamamladı. Kaslarıyla değil, kalbiyle de bir kahraman olduğunu kanıtladı. Ama bu dünya artık onun için fazlaydı. Çünkü bazen bir ölümlü, tanrılardan bile daha tanrısal olur. Zeus oğlunun yolculuğunu izledi ve dedi ki, "Bu çocuk artık yeryüzüne sığmıyor." Ve Herakles ölümlü bedenini yaktı. Külleri rüzgara savruldu ama ruhu Olimpos'a yükseldi. Orada tanrılar arasında bir taht verildi ona. Ölümsüz oldu ve ironiye bakın ki ölümle boğuşarak ölümsüzlüğe ulaştı. Ve belki de şunu düşündü: "Dövüştüm, temizlik yaptım
domuz kovaladım. Cehennem köpeğiyle güreştim. Ama asıl mesele hiçbir zaman görevler değildi. Asıl mesele insanın kendini aşmasıydı. Sen de kendi görevini tamamlamak istiyorsan bu videoya bir yorum bırak. Belki benim favori görevim Hydra'ydı dersin. Belki aslanı görünce ben de kaçardım dersin. Ama ne olursa olsun sesini duyur. Çünkü her kahraman önce konuşarak başlar. Ve tabii ki abone ol. Ve bizim Olimpos'umuza hoş geldin. Burada hikayeler ölmez. Her yeni videoda yeniden doğar. Bir gün sen de ben bu kanalı 12 görev boyunca izledim diyebilmek istiyorsan şimdiden bize katıl. Beğen, paylaş ve yorumla. Yoksa biz de sana Hydra'nın bir kafasını göndeririz. Şaka şaka. Ve unutma, Herakles gibi olmak için Tanrı oğlu olman gerekmez. Yeter ki korkularınla güreşmeye cesaretin olsun. Bizden bu destanlık bu kadar. Bir sonraki efsanede görüşmek üzere.